Herkese merhabalar. Geçen hafta böyle üst üste atladığım gibi oldu ama gerçekten yoğun oluyoruz. Umarım anlayış gösterirsiniz. Çekemedim ama bu hafta ve bundan sonraki haftalar gerçekten elimden geleni yapacağım çarşamba günü atlamamak için. Ve size gerçekten güzel bir film getirdim. Film önerilerim üst üste böyle biraz şey oldu. Daha doğrusu en son paylaştığım, izlemediyseniz izleyin mutlaka, onu da koyalım. E, Çok şiddetli, çok böyle nasıl diyelim? Suç filmiydi. Bu seferki ise çok tatlı bir romantik film diyebiliriz bence. Ve başrolleri de bu dönem oldukça popüler olan isimler oynuyor. Gerçekten bence onları da sevdiğinizi düşündüğüm için zamanında bir paylaşım olur diye düşünüyorum. Evet, dizi diyorum yine ya. Of. Filmimizin adıyla başlayalım. Zaten başlıkta görüyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim. Tune for Love adlı bir film. Ve filmimiz çok güzel, tatlı bir film. 2019 yapımı olan 16 yaş ve üzeri için olan bir film ve 2 saat 2 dakika olan bir film. Başrollerini söyleyip ardından hemen konusunu anlatacağım size. Başrollerimiz, bence ben uyumlarını da sevdim filmde. Bence bir dizileri olsa bence uyumlu bir enerji yakalamışlar. Yani diziler için de kullanılabilir bir çift ve enerji olduklarını düşünüyorum. Ve hemen söylüyorum tabii ki isimlerimizi. Kim Go-eun ve Jung Hae-in adlı oyuncularımız filmimizin başrolleri. Ve çoktan söyledim, enerjileri çok güzel. Şimdi beraber bir pastanede çalışıyorlar filmimizde, başlarında yani en azından. Fakat nasıl beraber çalışmaya başlıyorlar vesaire o filme kalsın. Çoğu şeyi izlemeniz gerek bu filmle ilgili. Biz filmimiz için konu olarak şunu söyleyebiliriz. Bu ikilimiz hayatları boyunca aslında bir süreç izliyoruz. Lise dönemlerinden neredeyse orta yaşlı zamanlarına kadar, orta yaş demesek bile hani böyle nasıl diyelim 30'lu, hatta 30 ve üzeri yaşlarına kadar onların hayat döngülerinde kopuşları, bir araya gelişleri, kaderin oyunları, hayat bazen hani her şey kolay olmuyor iki isim içinde. Bunları görüyoruz. Bu süreci ele alan bir film. Fakat tabii ki dediğim gibi zaten hani romantik dedim. Siz de bu ikilinin arasında bir şey olabileceğini düşünmüşsünüzdür. Evet, ama nasıl bir ilişkileri olduğu bence dikkat çekici bir nokta. İzlerken bence keyif alacaksınız. Romantik dediğim için de çok böyle mıç 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 bir şey düşünmeyelim. Bence çok dozunda işlenmiş. Çünkü bazen abartı olabiliyor ama hayır. Bu film gerçekten o süreçleri, o büyümenin verdiği şey vesairesiyle güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Ve hemen yorumlarıma geçmek istiyorum. Evet, yani ikilimizin uyumu çok güzel, evet. Fakat benim senaryo kısmında anlamadığım bir durum vardı. Yani bu hani karakterimiz şimdi, evet, bu arada birbirlerinin sınırları konusunda ilişkiler bazen karmaşıklaşabiliyor. Yani o onun bir şey bilmesini istemeyebilir. Yani biri birinin bir şey bilmesini istemeyebilir. Buna saygı duymak, duymamak. Fakat araya suç unsuru, yani hapishane girince ben de olsam bana söylemediği bir şey merak ederdim. Fakat bu onu terk etmesini gerektirir miydi? O konuda da çok emin değilim. Yani o filmin o kısmı biraz hızlı atladı ve hani niye gitti, niye bu kadar tepki gösterdi ben çok anlayamadım. Şimdi tabii ki karakter kendine göre haklı
Kızma konusunda da haklı olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani her ikisi de haklıydı o konuda ve tartışma çıkması çok normaldi. Fakat bu şekilde bir ayrılık yani bir tık sanki abartı geldi bana. Bilmiyorum. Tek yorumum bu olabilir. Geri kalan aşamalarını, akışını, süresini, her şeyini sevdim bu filmin. İçimi de ısıttı. İlişkileri de bana çok tatlı geldi. Yani böyle adım 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 ilerleyen bir ilişkiydi. Böyle film hakkında bunları düşünüyorum. Umarım siz de bir şans verip izlersiniz. O zaman çarşamba değil, pazar günü tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.